Türkiye'de meşhur son sözler. Eğitime inanma. Güvenli sürüş akademisi'nde Olmak istemezsen gelirlerse gidersin. Haydi hep beraber. Merhaba. 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 Ses mühendisi Fuat Domaniç. Ve sesle hiç alakası olmayan bizler. Hiç. Hiçbir suçları olmadığı halde. Yalnız ben Fuat'ı anladım. İlk hafta çözmüştüm bu olayı. Sonra kendisi daha da iyi yapmak için bozdu öyledir. sayın seyirciler. Motorlarda da aynı konu. Motorlarda da aynı şey. Yani diyordu ya şey. Allah Allah. Niye o motorla öyle gidiyorsun? Ya arkadaşlar bu sizin kafanıza kalsa biz şu anda hala mağarada tavuk yiyorduk ona göre. Yalnız Abi bir nerd lafı vardır. buyurun. Which is? If it ain't broke, don't fix it. Tabii. It was broken darling. Olur mu? Millet harika ses. Keşke rahmetli de böyle olsaydı Ya, falan dedi. ya. Gelen bir yorum var. Katılıyorum. Kimin yazdığını hatırlamıyorum. Affetsin. Diyor ki bulduğumuz şans, izlediğimiz şey o kadar değerli ki. Çünkü Fuat abi bir şey deniyordum yazmış. O yüzden ses kötü oldu demiş Fuat abi yorum Evet. olarak. İzleyicimiz de diyor ki bu bulduğumuz şans o kadar değerli ki bunda bir şey deneyip de onu yabana atmak lüksünüz Yok. yoktur diyor. Doğru. Fuat abinin motoruna bindiğimi anlatmıştım ya. Evet. Biz kaç kere binebiliyoruz ki? Yani her bindiğimiz şey benim için çok değerli. Tabii. Bravo. O esnada bir şey deniyordum diyerek sürüşün bu hale getirilmesinde Tabii. Fuat abi lüksünüz yok. Tabii. O motor güzel olacak. Fuat Bey'e sarmak çok zevkli. Allah sardırsın. Konumuz neydi? Ses. Bugünkü konumuz Kışın motora binmek. Bilmek ya da bilmemek. That is the question. Ben mesela bugün motorla geldim. Devrim abi Motorla gelecekti. Akü dolayısıyla gelemedim. ben sabah 7'de yattığım için motorla gelmedim. Bravo. Bravo. Arabayla Fuat mı abinin evinde olduğumuz için Fuat abi motorla gelmedi ama Ben bir gerekirse... haftadır aç susuzum debriyajımı yaktım. Aa, Ha, T-Max'te mi? Niye acaba? oğlum nasıl debriyaj yanıyor? Ben yaktım işte. Ama neyse işte. Neyse kışın motora binilir. Hele Ama bu bu havalarda. önemli ya. Yani yaz kış çok acayip bir yöntem var. Evet. Bu Fuat. Yarım Giderken otomatik scooter'da yarım debriyaj yöntemi. Nasıl Yani- beceriyorsun onu? arka freni sıkıyor. Devamlı arka freni kullanıyor. Mesela scooter'la böyle hop süspansiyonlar sıkıştı. Motor yere yaklaştı. Sonra tekrar havalanırken arka freni sıkıyor. O işte motorun tekrar kalkmasını, süspansiyonların açılmasını bir nebze Bu senin Benim tekniğin. yani. Ben hiç o maksatla yapmıyorum. o işi. eyvah. Hangi maksatla yapıyor? Fuat Bey Bir iniyor nevi olmuyor. arazi vitesi değil. Oo, hiç anlamadım. Oran ya. düşürüyorum yani. Vites yok ya bu arkadaşlar. Yani hem güç veriyorum hem de ama daha Şöyle yavaş veriyorum. debriyajı sıkmış gibi Tamam davranıyor. bence bu konuyu hiç Torku girmeyelim. mu arttırıyorsun yani? Hayır, debriyajı sıkmış gibi oluyor. Winter is coming. Eyvah eyvah. Böyle Freni sıkmak suretiyle. Bazı şeyler var hiç konuşulmasa daha iyi. Valla bak gençler falan izliyor yapmayalım. Bu aramızda kalsın biz de duymamış olalım. Bu saçmalığın yayılmasına izin vermeyelim değil mi? Evet kış geldi. ben İnce ayar. ince ayar dediği Fuat abinin debriyajı sıkıyor ve Hangi virajlarda bu? dar virajlarda. Dar virajda değil. Kayıtlar var. Alplerde Evet. 110-120 derecelik virajlarda da oluyor bu. Öyle mi? 3'te 4'te biraz süper. Ne oluyor diyordum ben. Hani ses Kendin- mühendisi kendinden- olmasam da kulak var. Kendinden çekiş kontrolü. Evet bir şeyler oluyor. Bunlar hep esasında Kötü zorlaştırıyor alışkanlık. işi. Kötü Evet. alışkanlık. Bu yarım debriyaj meselesi motosikletteki vitesli olduğu için yarım debriyaj da işliyor. Scooter'da işleme yöntemi arka freni sıkmak. Aynen. Ama aynı anda gazı da verince tabii debriyaj ummadığı bir şeyde yani arka lastiği tutuyorsunuz ses frenle dönemiyor. Evet. Ama debriyaj dönmeye devam ediyor Evet. kavramaya yani. Evet. Dolayısıyla debriyaj umulandan daha kısa sürede Fuat abinin motorunda Oldukça yanıyor. umulandan daha kısa bir sürede yanabiliyor. Evet. Bu tekniği ta işin başında Almanların adak eğitimi ADAS. yavaş gitme teknikleri esnasında öğrenmiştim. Devrim için ben saygı Almanların duydum. adak eğitimi. Evet onu Ben öğrendim. arka balatayı adadık Adak kurban. Adak Adak kurban. Arka balata. eğitimi. Peki. Neyse biraz abartıyorum yani özetle. Okey. Siz o kadar yapmayın. Peki kışın motora binilir mi? Binilir. Tabii ki. Bilir abi, Ama şahane bilir. biraz kendimizi soğuktan korumamız lazım. Değil mi? Öncelikle. iyi olur. Evet, Evet. öncelikle. Cardo Pektalk. Evet. Yıllarca almadım. Cimrilik ettim. Fakat sonradan farkına vardım ki aslında çok büyük bir kayıpmış. Kesinlikle. Intercom eksikliği. İkinci şey de şu. Uzun süreler almadığım şey. Diz örtüsü scooter'da. Evet.
Hatta aldım bir sene takmadım. O kadar üşengeçlikten skutura. Sonra taktığımda dedim ki yani bu skuturlar kışın diz örtüsüz gerek yok kullanmaya yani. Kesinlikle tabii. Parantez açabilir miyim? Buyurun. Senin skuterın neydi? Beverly. Piaggio Beverly. Diz örtüsünü ben de seviyorum. Drum. Fakat senin Beverly nispeten tam step through değil seninki. Yani tam böyle önün dümdüz Evet. bir koridorun var ama çok yüksek değil. Mesela X-Max, T-Max gibi üst koridoru yüksek şeylerde ben o örtüyü denediğimde Yani ayağımızı koyduğumuz yer düz bir platform değil. Ortadan sanki ortada bir gene bir Tünel, otoskop işte gibi bir şase şey, geçiyor, evet, değil bir mi? şey, depo Herhalde. geçiyor Ha, genelde. depo mu geçiyor? Doğru, Yani depo depo orada. geçiyor. O zaman o örtüleri çok sevmiyorum öyle ortasında koridor Evet, geçenler. ben de sevmiyorum. Çünkü inmesi binmesi ciddi, en azından kendi adıma konuşayım, daha zor oluyor. Ama mesela SH300'üm vardı. O tam step through. Hiçbir şey yok ortada yani. Dümdüz. Ayakta sandalyeye otur gibi oturuyorsun. Evet. Abi onda şahane oluyordu. Ya da Vespa'da mükemmel. Örtüyü düşünecek olan izleyicilerimiz bu dediğim yönden de bir baksınlar bence. Çünkü step through'lar da güzel. Yani koridorsuz skuterlarda bence tabii. Ama koridorlarda your mileage may vary. Bizim Vespacı Apo Usta'nın kullandığı güzel bir yöntem var. Genelde bu örtülerde kafaya geçirdiğimiz O da var, evet. kayıp gitmesin diye bağlantı Evet. ekliyor. Kiminde de böyle belden Ha, o da tıktıklar, var. böyle O, bir şey, bir sürü var. Motora bağlanmayan örtüler onlar. Motora bağlanan örtüden bahsediyorum. Peki. Onda da üste geçiriyorsunuz Onlarda ki da olabiliyor. hareket etmesin o şey. Hı hı. Onu alıp ön camın üstüne geçiriyor. Dolayısıyla acayip bir açılma oluyor işte örtüde. İnerken. Kullanmadığınız zaman. Anladım. Hani sizin kafanızdan çıkartıyorsunuz, ön cama asıyor. O böyle tamamen step through olmayan motorda da acayip bir açılma yaratıyor. Böyle eteği havalanmış. Hani Ayak dediniz ya çıkarmak hoşuma için. gitmiyor, rahat olmuyor Şöyle, ben diye. örtüyü örttüğün zaman ayağımı söküp çıkartmak ben. Da zorlanıyor. Yoksa Öyle mi? örtüyü aç. Öyle dursun. Anladım. Öyle gidemezsin ki ama. Senle aynı fikirdeydim. Yani ilk başta öyle ya bu zor falan dedim ama binlerce insan tabii bunu rahat rahat kullanıyor. Evet. Tucano Urbano'dan böyle o zaman şimdi var. Full pantolonlar Evet. var. Çok kolay Evet. giyilen fermuarlı. Benimki öyle değil. Benimki bu hani Harley'ciler Evet. pantolonun üstüne deri bir şey takarlar. Evet. Chaps mi ne derler Cowboy ona? şeyi aslında. Evet. Brookback Mountain YMCA Cowboylar diyelim. diyelim. Ve cırt cırtla çok kolay giyiliyor. Evet. Hafif işte pantolonun arkası ve kıçın açıkta kalıyor ama onun da üstüne oturuyorsun. Çok memnunum. Hani yağmurda ve soğukta çok pratik. Peki bir Ben de yerlere Çok sığıyor mu? cool gözükmese de Kolay hemen rahat. katlıyorsun şu kadar oluyor. Ha, çok güzel. Motorun altında duruyor. Bu elbiseyi ilk devrimi aldım. Epey bir dalga geçtim Tabii kendisiyle. herkes dalga geçti. YMCA. Çok dalga geçtim. Sonra bir deneyeyim dedim. Bir hoşuma gitti. Ya Şöyle bir kullanışlılığı var bu önlük gibi giyilen altlığın. Devrimle bir Yunan yolculuğumuz vardır. Devrim, ben, Turgan, Berna. Dördümüzün gittiği. Dönüşte yağmura yakalandık. yağmur Malkara'nın, demek tabii biraz afet. ya yağmurun kendisinde bir numara yoktu ama sorun şu. Eski Malkara asfaltında yakalandık. Şimdiki Doğru. değil. Doğru. Yani arkadaşlar o eski Malkara asfaltı denilen şey yani dünya üzerinde bence az bulunur kötülükte bir şeydi. Yani böyle kamyonlar gide gele güzel böyle kayık gibi kanallar yapmış. Peki kanallara razıyız. Asfalt dinozor yağlarını emmiş o şaftlardan. Aynen. Oralardan dökülen. Yere onları bak, kendini gör. emmiş. Böyle bir mayi haline gelmiş. Bir de yağmur yedim ha baba. Allah be. Ben ölüyordum. Yani bir şey yapmadan böyle lay lay lom giderken bir anda arka teker kucağıma geldi. O bilmem kaç defa gene arka tekerini zor kurtardı. Ben yağmur modundaydım. Sen değildin galiba. Değildim. Benim galiba lastiğim çok bitikti. Ama Turgan ve Berna lay lay lom gidiyorlardı. O da ayrı konu. değildim. İkimizde de 1290 süperlik Olabilir. vardı. Huysuzluğundan da diyelim kaynaklanmış olabilir ama şu başıma şu geldi. Yağmurluğum var. Altlığım var. İndim çıkartmak istiyorum artık. Yağmur bitti. Çıkartamıyorum. 20-30 metre önümüzde durdu. Bu dedim ne yapıyor? Dans mı ediyor? İşte kovboy filmlerinde dans eden Kızılderililer ateş başında dönerler falan filan. Bu böyle bir ayak kalkıyor, bir şey zıplıyor, ediyor. Ah dedim oldu bu. Sonra yaklaştım. Yağmurluk bir taraftan bakıyorum var, bir taraftan yok. Paramparça. Meğerse sıkışmış. Yani tam çıkaramıyor. Yağmurlu rahat ayakta tutunacak bir yerde yok. Evet. O kadar üstümüzde montlar şunlar var. Tam çıkmıyor işte. Buradan cırt cırtı açılmamış bir şey olmuş. Sinirlenmiş çizmeden dolayı. Çıkarmış çakıyı. Üstündeki yağmurluğu parçalıyor falan. Bir ay öyle döndüm İstanbul'da. Bir ayak yok. Evet bir ayak yok. Böyle pıtır. Dolayısıyla yağmurluğu alırken birincisi kesinlikle iki parça öneriyorum.
Evet. Çünkü onu giyip çıkarması başlı başına bir bela, tek parça. Şimdi Bir taraf sıkışsa kaldı. Teletabi olursanız Tulum nasıl? hangi tulum? Bu Aero Stitch'lerden bahsediyor tabii. Onları kullanan arkadaşlarımız çok rahat. Yarış tulumundan bahsetmiyorum. Aero Stitch mi deniyor ona? Ya o Öyle marka bir bunu marka meşhur var, etmiş. evet. Başka markalarda var ama en meşhur. Yağmurluk tulumdan mı Çok bahsediyoruz yoksa? Yok bayağı tulum Aero yapıyor. Stitch'ten Evet, bahsediyor. Evet, evet. Cahil Yani. arkadaş. Estağfurullah. Hayır ama şey işte. Hocam kameranın böyle vardır ya öyle herifler. Hocam o netlik. Benim kamera. O tulumlar güzel, çok kullandım. Arada bir geliyor ne? Testere. Tadilat var arkadaşlar. Türkiye'de tadilat bitmez. Bitmez abi. O yüzden onu beklersek çekim mekim yapamayız. İdare edin arkadaşlar. Evet. Testereyi de biz çalıştırmıyoruz yani. Onlar- Sen ne biçim ses mühendisisin? Evet. Kesin aşağı yazılacaktır. Sesini yok edemedikten sonra. Berkeley'de okudun, bir matkabı durduramıyorsun. Bu tulum kullanışlı pek çok Evet. açıdan. Fakat mesela benim tecrübem şöyle oldu. Yazın çok memnunum ondan çünkü çok güzel havalandırmaları var. Şahane böyle püfür püfür Evet, geziyorsun, öyle dur diyorsun. Hop, Çıkartıyorsun. şortlar. Don gömlek geziyorsun dışarıda. Bayağı bildiğin işte ben kısa şort giyerim. Kırmızı mıydı öyle bir şey? don gömlek. Kırmızı hala duruyor. Kışın mesela o fermuar bir kere su alıyor. Birincisi. Aero Stitch özelinde konuşuyor. Şimdiki modellerde düzeltmiş olabilirler. Muhakkak. Hatta biliyorsun Speedy'nin yaptığı tulum modelinde tek parça bir fermuar vardır. Boydan boya o fermuarı açarsınız, içine girersiniz, çıkarsınız. Evet. O tulumun özelliği odur. Aero Stitch'inki normal bildiğimiz fermuar olduğu için kışın su alıyordu. Özellikle tam bu apış arasının oralardan. Ha. Şimdi Speedy bu problemi çözmek için kendi kendine kapattıkça o plastikle kapatıyor böyle. Bir arkadaşımız aldıydı işte. Yakışıklı bir arkadaşımızdı. Tenisçi. O gün bugün kendisine kobra yaman. Evet, kobra diyoruz çünkü o apış arası Neyse. şöyle güzel bir hareket yapıyordu arkadaşlar. Çekim Çıkmak esnasında isteyen- hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Kobra yaman Evet, olarak 3 yaşlının sıkıcı muhabbetiyle Evet. başladı anasını. Hakikaten ya. Efendim ben bir yağmurluk almıştım zamanında falan. Ya ne yapıyorsun? orada da kobra demişlerdi. Kanal nasıl dönüyor ya? Zaten Baktık siz. reytingler yerde sürünüyor. Her ay kazanılan parayı açıkça söylüyorum. Bizde yok. NA. Not available. En son 7 dolar vardı. O ne Not oldu? applicable. Evet çünkü 10 dolar altına hesaba katmıyorum. Çok uzuyor muhabbet. Şimdi Emrah'la başlıyor. 395 dolar işte. 275 aşağı doğru geldikçe. Tepe tepe kullan. Onun maliyeti ne abi? Tabii. Yani o anlamda bir zenginlik yok ortada da. Biz zaten orasında değiliz. Evet. Hadi bir en azından bir 50 dolar ya. Ya hiç. Arkadaşlar hiç değilse bir 50 dolar yani lütfen. En azından ayda 10 doları geçmenizi öneriyoruz. Evet. Konflikt ne şu an? Neyi tartışıyorsunuz? Tulumda kaldı. Mesela YouTube'da biliyorsunuz tulum mu işte Bilmem ne mi? tulum Yağmurluk mu mu? bilmem ne mi? Evet. Biz hepsine geleceğiz merak etme. Tulum bu anlamda kullanışlı ama işte ben yazın daha çok verim aldım diyeyim. Şu anda da mesela yazın da tulum kullanmıyorum. Yani havalandırmalı bol şeyler seviyorum yazın. Kışa geri dönelim. Seve seve kullanan çok insan var. Var, Kat kat giyiniyorlar, ediyorlar, Takım korumaları elbisenin var. üstüne giyilebiliyor Evet, mesela. ya da ne istersen durduğunda hop çıkarıyorsun. Normal sivil. Bu konuda çok dertliyim de bir cahil Evet. olarak danışayım. Estağfurullah buyurunuz efendim. Ben yaz kış binmeye çalışıyorum. Tamam. Çünkü aslında en çok işe yaradığı tamam yaz zevkli de kış önemli. Kışın da bineceksin, bir halta yarasın. Yani işin Tabii. gücün kışın. Yazın Doğru. dalga geçiyorsun. Ve çok dertliyim bu giyim meselesinden Tamam. dolayı. İşte senin için yapıyoruz programı. Evet. Daha ne istiyorsun? Şimdi Dur. derdim şu. Bacaklarım üşüyordu. Tamam. Buna karşı bir takım çözümler buldum. Bir, pantolonlar var. Örtü alacaksınız, Kot örtü. pantolon. Bu dediğimiz, benim dediğim şahane. Pantolonun üstüne, çok soğuksa içlik giyebilirsin rahat ediyorsan normal giydiğin Onu da pantolonun denedim. üstüne. Okey ama o yetmez. Rüzgarı veya varsa yağmuru kesecek bir katman şart. Böyle 2 dakikada giyilen harika ürünler var. Vespa kullanıcısı arkadaşımız olarak Vespa kullandım. Evet. 250 GTS uzun süre. Ondaki radyatör çıkışları çok fazla içeri doğru. Ve Doğru. içeriği fırın gibi yapıyor. Eğer Dolayısıyla siz örtü niye örtü konulsa- almayı düşünmüyorsunuz? Ben örtü bulamadım. Bir Bir de örtü. örtü çok kötü görünüyor ya. O doğru. Görünsün ama İtalya'ya gittiğinizde herkes örtülü biniyor bu mevsimde. Evet, bak, örtüsüz, o zaman iyi görünecektir. örtüsüz bir durum yok yani. Allah Allah. Yani İtalya'da öyle- bir de o bütün örtü- İtalyanlar örtülü biniyor. Peki Sayın şey Bilgi. yapmaz mı? Ne bileyim düşerken falan olur mu? Öyle saçma bir alet. düşerken mi? Yok Yani yok. örtü- Düşüyor musunuz? Hayır, genelde? hayır. Bir şey Demin yok. ne anlattık abi? Step turlarda örtüler ayaklarını engellemiyor. Ha, O senin bahsettiğin Vespa'da tehlike gayet güzel. bahsettiğiniz örtü nasıl bir şey? Bir anlatır mısın? Üstünüze Kutuların örtüler. ön tarafına tutturuluyor. İşte iğrenç çeşitli bir şey var şeylerle. kuryelerin üzerinde. onu da gösteriyoruz izleyicilerimize. Lütfen bakınız.
İğrenç de olsa pratiklik anlamında diyeceksiniz ki ben kafama bilmem ne yapayım. Neden takmadım daha önce Kesinlikle. bunu? Evet. Çünkü bir de kuryelerde şey var. Bantlarla bir şeyler yapıyorlar. Elini sokuyor. Elcikleri korumak. O elcikler için onu da takmak bence. Onu da tak. Elzem, onu bende o da motorlara var. takılıyor. Öyle mi? Her Bende yerde o da var. takılıyor onlar, evet. Çok güzel. Gayet Nasıl, güzel. sen de mi bantladın böyle? Bantlamadım. Yo, onların orijinalleri var. Yani orijinalleri alıp de var. takıyor biliyorsunuz. Ve artık yerli üretim falan her türlüsü var. Faydalı olduğunu takdir ediyorum ama ellerimi oralara sokmak benim hoşuma gitmiyor mesela. Öyle bir klostrofobi diyeceğim bir şey var. Ne Be- çıkacak acaba? Peki Ya, siz hoşlanmıyorum örtü oraya öneriyorsunuz. sokmak Yani dediğim. pantolon değil örtü öneriyorsunuz. Örtü bir. Kendince bulduğum şöyle bir çözüm var. Devrimin alta giyilen önlüğü bence süper. Fakat onu da her dakika giyip çıkarmayı ona da üşeniyorum mesela. Pardon ben demin kaçırdım. O nasıl bir şey? Böyle kasap şeyi gibi. Cowboy şey gibi. Ama onun iki bacağı da ayrı saran şekli. Evet. Yani bir pantolon düşünün. Pantolon full silindir değil. Arka kısmı, bacağın arka gelen kısmı açıkta. Bazı cırtçıklarla Kovboyların giydiği baldır tarafından tutturuluyor. Belden tutturuluyor. Bir de iki bacak arasından yani tutturuluyor. Cırtçıklarla. 30 saniyede giyiliyor. Bir sürü motor dükkanına sordum. Hiç böyle bir şeyler göstermediler bana ya. Abi o Bunun işe markası bu Tucano Urbano diye bir marka var. Bunların özelliği işte bu şehir içinde özellikle scooter, motor bunlara kıyafet yapıyor. Yani böyle yarış kıyafeti hafta sonu işte gideceğiz bilmem ne değil de daha çok şehirde daha rahat giyilebilecek fonksiyonel şeyler. Çok cepleri Bana oluyor öyle falan. bir şey olduğunu söylemedi herifler. Kendi de Burası bilmiyordur dükkan ya da bilmez. satmıyordur. Burada yoktur tahminen. Abi şöyle. Çünkü yüksektir fiyatı. O kadar da değil ya. Bu işler için 3 adres tavsiye ederim. Bir TRD, Speedy'nin baş bayi. Nerede yeri? Ataşehir'de. Çok güzel. Evet. Bunu ne diye alacağım abi? Adı ne? Adı Bak, ne? bu önemli bir Daha soru. geçen gün baktım o adını bilmiyorum ve bulamadım da zaten. Onun yenisi çıktı ama. Full kapatan bir şeyler var. Muhakkak vardır Bana ama şey sat. İlker'in derdi bence Tucano Urbano. Bana şey sattılar. Pijama gibi plastik. O yağmurluk onlar. O da işe yarıyor ama Yarıyor giymesi ama çıkarması tabii çok zor. zor. Ya işte Zor işte. örtü. Orada ayağını kesip gezebilirsin sonra. En canım güzeli bilirsin örtü. Kızı. Tabii. En güzeli örtü. Bunların dışında ben şöyle bir yöntem geliştirdim kendimce. Şakır şakır dolu molu yağmıyorsa şayet. Ufak tefek yağmur hep böyle geziyorum. İki parçalı bir yöntem bu. Ta dizlerine kadar inen paltomsu bir şey buluyorsun. Yani şey kovboy paltosu gibi. Gibi. Hah yaşa. Aynen. Dizlere kadar inecek. Nedir bu? Sen skutun üstüne oturduğun zaman poponu da dizlerine kadar da üstünde bir şey var. Deminki örtünün bir sakatı o kıçın açıkta. Çok Ya, bu da yağarsa sana- Ha, ıslanabilir. bu kovboy paltosu poponu da iyi kötü topluyor. Çözümün birinci parçası. İkinci parçası Speedy'nin klipsli dizlikleri var yani. Zaten ben dizlik olarak da ısrarla o dizlikleri tavsiye ediyorum. Çünkü dizlik dediğimiz nedir dışarıdan takılan? İşte cırt cırtlıdır. O cırt cırtlar öyle fırç olur, fırç olur. İşte zamanla eskir. Güvenli tutmamaya mi başlar. hakikaten bu? Yani düşten o yerlerini koruyacaklar mı? Sağa sola kaymayacaklar mı? Bir dıştan takılan dizlik ne kadar durabilirse o kadar iyi durabildiği kanaatindeyim. Anladım. Öyle düşerek denemedim. Hemen bunu da deneyelim hocam. Ben Yok, denerim. yani o dizlikler de çaktırmadan güzel bir rüzgar koruması Yapar sağlıyor. tabii. Ciddi sağlıyor. Ama benim derdime siz çözüm olamazsınız. Çünkü benim başka bir derdim de var. Nedir? Motorla ilgili en büyük problemlerinden birini açıklıyorum. O kıyafetlerle dolaşmak. Kaç Örtü kere ben alacaksınız, böyle örtü. önemli bir toplantıya gidiyorum. Örtü alacaksınız. Gidiyorum sekreter kimi aramıştın sonra diyor işte. Yani Ya. kurye sanıyor beni abi çok kötü. Gene bak reklamını yapıyorum. Bir sürü markada sanki motor kıyafeti değilmiş gibi duran Evet, o da doğru. montlar var. O dediğim şeyi de motoru park ettiğin anda cırt cırt çıkarıp içine atıyorsun. Bu En noktada şahane size karşı haliyle çıkacağım. giriyorsun. Haklısındır Peki. ama Türkiye'de motorcu olmak istemiyorum. Benim gibi bir adam ne yapıyor abi? İlk gördüğü motor dükkanına giriyor. Evet. Yandın. Çünkü her mont şey ne var. var diyorsun? Abi döner var, ayran var gibi. Diners var. Bir de Gaga Gugu. İşte Falan. Hindistan tamam mı? Tabii. Abi peki diyorum ya başka bir şey yok mu? Yok. Bunlar var. Doğru. Nereden bulacağım abi? İşte ya insanlar internetten şuradan buradan forumlardan soruyor ya da onlarla hiç ilgilenmiyorum deyince çevresindekilere soruyor senin yaptığın gibi. Cevap veriyoruz işte. Buyurun. Var. Orada. Nerede? Ataşehir'de mesela. Yazınca Derindere, çıkıyor. DRD, Derindere. Onu yazarsın Tutamıyor altına. onlar mı getiriyordu? Evet tabii. Tamam, Onlar getiriyor. getiriyor. Ama Sinan Bey. bu modelin olduğunu sanmıyorum ben. Vardı geçen sene. Var mıydı? Artı Hasanpaşa'da Birçok Motomax var. Var. Motoplus var. Tavsiye edebileceğimiz yani bunlar biraz daha böyle dediğin gibi işte her gittiğinde dükkana uzaylı muamelesi görebileceğin egzotik ürünler. Henüz daha
endüstrimiz tam şeyine varamadı. Bir yer daha tavsiye ediyorum böyle bir şey için. Sirkeci abi. Çünkü sirkeci hizmet sektörüne çalışan sürücülere hizmet veren bir yer olduğu için aklına hayaline gelmeyecek kışlık çözümler. Abi haklısın. Fiyat, çeşit. Bu bahsettiğim kovboy paltosu mesela bildiğin palto. Anlamazsın onu dışarıdan motosiklet. Şöyle bir derdim var. 2 dükkanda çok kötü snobe edilirsin. 1. Model dükkanı. Model dükkanına gir. Satıcı seni bir dövmediği kalıyor herifin. Yani Motosikletçi de öyledir. Zaten onu söyleyecektim. 2 dükkanda inanılmaz derecede aşağılanıyorsun. Tabii. 1 modelci, 2 motosikletçi. Tabii. Şimdi görmüyor seyirciler ama şöyle bir hareket oluyor. Öyle olmaz. Öyle Ben olmaz. orada öldürmek istiyorum herifleri. Yani. Dediğin gibi aynen bunlar dergah tipi hobiler oluyor. Evet. Kompleksli bir sürü salak satıcı var yani. Kendisi Gerçi sadece bilmiyorum onu tabii. biliyor. Belki bizim fotoğraf işleri de Şunu yapayım da kurtulayım abi. Nedir Allah abi o? razı olsun. Story. Vergi beyannamesi. Ne yapıyorsun? Yeter. Özür dilerim. Bir dakika bekleteceğim. adam story atıyor ya. İşe bak ya. Sorma ya. Taktım kafaya çünkü. Bir tane minik streamer alacağım. İşte içinde küçük dakı da olan. Yani benim sistemime fazla bile. Çünkü 30 yıllık benimkiler şey oldu, vintage oldu. İşte bir arkadaş var, abi onu alacaksın ama şöyle de bak şunu al falan filan. Edip diyor, ulan diyor dediğin şey onun 10 katı fiyatı. Hani Herifler en son şey yaptılar şimdi. Data kablolarını da yani network kablosu alıyor herif. Oğlum delirmiş herifler ya. onların da özel tam böyle ama açığı görünce de tabii sistem dolduruyor onları. Nasıl dolduruyor abi? Dolduruyor. Sistem kendi çıkardığı titreşimden etkilenmesinde işte bilmem kaç bin dolarlık böyle sehpalar falan. Çok enteresan bir şey ya. Motorcularda da var mı böyle şeyler? MDF'den kesilmiş, üzerine tık 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 konulmuş falan şeyler. Olmaz mı? Bu kadar yani. Tabii. Beygir üstüne Yani beygir. el yapımı amfiler Bir de ampul bir kısmı falan. var olmayan beygirler falan. Sen mesela bana o Akropovic Akropovic. vardı ya şey diyor herif, bu beygir arttırır diyor. Var mı öyle bir şey? Biraz arttırır tabii. Şöyle- Evet. Doğru takılırsa, diğer Doğru şeyler de ayarlanırsa- yapılırsa arttırır. Nasıl arttırır ki? Şöyle işte egzoz gazları, emisyon vesaireden Motora da ayar regülör çekiyorsun. var. Evet tabii. Yani o çok daha rahat çıkıyor egzoz gazları. Onun için daha rahat da hava alması lazım. Ona göre de biraz benzinle oynamak lazım değil mi? Tabii. O zaman daha çok benzin Yani yakar. illegal bir şey yaparak. Tabii ya da legal olsa da yani daha çok benzin yani enerji nereden gelecek? Bizim videoların altında okuduğum bir şey hatırlatmak istiyorum. Devrim abi siz aslında çok şey biliyorsunuz fakat seyircilerimize aktarmıyorsunuz. Neden? Fuat susmuyor çünkü. Yoksa ne konu? Allah adamı taş yapar. Şaka, şaka. İşiniz gücünüz iyi olmakla. Son birkaç programdır Devrim Bey'de gelişme seziyorum. Hadi açıldı Lütfen yapacak. Devrim Bey lütfen seyircilerimizi daha fazla aydınlatarak. Lütfen. Yok, kış uykusu benim olayım yani bilmiyorum. Kızlar türdeşlerim kışın Şimdi- uyuyor. Onun için motorla ilgili az biniyor kışın. Şimdi haftaya Verona Fuarı'na gidiyorum. Heh. Verona Fuarı'na gittiğimde orada eminim ki yine Tucano Urbano'nun yani bu dizi örtüsünün ve Devrim abinin anlattığı aksesuarların en bir son hallerini görüp Kesinlikle. bir şey çekerim oradan. Çok iyi olur. Onu Tamam. size veririm silmeden. Peki çarşamba dönecek misin? Hayır, cumartesi dön. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Niye bu meretler bu kadar pahalı? Pahalı değiller aslında bence. Abi eldiven aldım 150 euro ya. 150 lira aslında. Öyle yani Ha, oradaki geçimden fiyatı mi? öyle ya 150 lira o. Bize pahalı. Yapma ya. 1000 liraya eldiven olur mu ya? Marka dediğin zaman özellikle katma değerini bir anda katıyorlar arkadaşlar. Dainese ya da Speed alıyorsun. Onların çoğu eğer şanslıysan Romanya'da yapılıyor. Alayı Pakistan'da yapılıyor. Tabii kalite. Yani her Pakistan'da yapılan eldiven aynı kalitede Şimdi olacak ucuz diye bir şey yok. eldivenle kaza yaptınız mı hiç? Yaptım. Bileğim kırıldı. Bileğiniz kırıldı peki. Tamam. Ya en iyi ihtimalle çok hızlı açılır ucuz eldiven kazada. Tabii. Her tarafı açılır. Yani elinize bir hasar gelmese de görürsünüz. Orası çökülmüş, burası atmış bilmem ne olmuş, şurası pıf diye böyle pörtlemiş falan. İyi kalite bir eldivendi. Nerede üretilirse üretilsin. Tabii. Tekrar kullanmaya devam edebileceğiniz şeyde kalabilir. Onun bir Eliniz şeyi var mı? eliniz özellikle. Kasklar gibi bir standardı var mı? Kasklar gibi standart değil de kendilerinin geliştirdiği bir takım iplikler ve birleştirme Yok, dikim yani biçimi Falan. CE Her standardı türlü bu vardır. tip şeylerde var galiba. Vardır. Eldivende de. Abi kaza geçirdim. Ellerim özel bir darbe almadılar o kazada ama base eldivendi bunlar.
Ellerim darbe almadılar ama yani biraz mertildi. Arkadaş sürüklenirken ne dikenlere bulaşmışsam aylarca ellerim baya böyle şey hani eldiven olduğu halde işte bez eldiven ama baya diken battı her yerine yani. Bu başıma gelen en talihli olay eldivenle ilgili. O elim kazayla darbe alsaydı ağır bir darbe hiç mutlu olmazdım o bez eldiveni giydiğim için. Dertli bir alet ya. Yaz için ayrı alacaksın, kış için ayrı alacaksın. Hamama giren terler arkadaş. Evet dertli bir alet ama işte ona göre de artıları var. Kaliteli şeyler kullanmak lazım. En Tabii. basit şey o. Çok fazla almanıza gerek yok. Evet. Ama kalitelisini alırsanız hem güvenlik açısından o da yönde deneyimim. Hem konfor hem görsel olarak da hepsi. Bizim de o kaliteliye her an ulaşma imkanımız olmuyor. Şimdi bu kadar para vermeyeyim diyorsun. Ha, verebiliyorsan Tabii. Ve o uzun vadede daha ucuza geliyor. kesinlikle. Ama şimdi benim anladığım mesela iyi bir mont herhalde 700 euro falan değil mi? O çok iyileniyor öyle. En iyilerinden bahsediyorsun abi. Evet. Vasatları da 250 euro falan abi işte. Yok, normal giyilebilir bir Dainese tekstil mont 200-250 euroya alınır kışlık. Kışlık. Gore-Tex'li Alpak olmayabilir. Gore-Tex dediğiniz malzeme çok pahalı. Ama onun muadili var, Sympatex çok var. falan gibi bir şeylerle de Drytex mi yapıyorlar. Yapıyorlar bir sürü. Evet. Dolayısıyla yine kaliteli bir montu da 200-250 euro almak mümkün. Yakın Tabii. geçmişe göre bile ama çok daha fazla seçenek var artık. Evet. Asgari ücretin 350 euro Ya. olduğunu düşünürsek. Ya O ben ayrı şimdi bir diyorum. konu. 2011'de Milano Fuarı'na gittim. O maalesef konunun dışı. Eşimle araba kiraladık, Como'ya gittik. Ha ne güzel. Bir günlüğüne 50 euroya arabayı kiraladık. Evet. 800 cc mi 900 cc mi bir C1 kiraladık. Araba biz alıştığımızın dışında 60'la gidiyor ve gitmiyor. Bir yerden dönerken işte Dainese Corner gördüm. Girdim, eldivenim yoktu, kışlık eldivenim. Gore-Tex'li bir eldiven beğendim. Hiç almamışım kendime. 140 euroydu, 110 euroya düşmüştü, hiç unutmuyorum. İndirimdeydi. Kışlık Gore-Tex Dainese eldiven, böyle çok güzel. Kullandım, mutlu mesut. Birkaç defa belki oraya buraya sürtmüşümdür. Parmak uçları epridi, oralara deri yapıştırdım falan. Hala su geçirmiyor ve hala onu kullanıyorum. Müthiş. Yani 110 euro tamam pahalı olabilir ama Tabii. 8 yıldır kullanıyorum. Bir kere alıyorsun tabii o önemli. Bir başka bilinen bir markadan aldım. Harika yani ve kocaman üstünde hani su geçirmezliğini öne çıkaracak H2O'lar falan filan yazıyor. O da Como'da müthiş bir yağmur vardı. O kadar memnunum ki güzel yağmurda kullanacağım eldivenlerimi diye tık tık giydim. 10 dakika sonra süngere döndüm. Hasanpaşa'da Değil, o kadar outletlere değil. gideceksiniz arkadaşlar. Hasanpaşa'da dediğin Fenerbahçe stadının karşısında bir yerler. Evet Evet, evet, buralarda. Ve sirkeci. Şimdi elbise işini iyi kötü çözdük mü diyoruz? Ne dersiniz? Baklava Şunu boynu giymek koruyacak lazım. illaki Ben o o baklava baflardan. işini Sen bir türlü ben sevmiyorsan bir yapamadım sürü abi. insan onları yaz kış giyiyor. İşte oradan buradan rüzgar alıp boynunun tutulmasını falan Ha, tabii, engelliyor. Ha nedir? Böyle çok fit değilseniz bizim gibi hafif şişkoysanız bunları bütün bu saydıklarımızı giymek bile bayağı insanın efor oluyor ve rahatsız giyindiniz 0 kilometrede terliyorsunuz. Şıp şıp şıp. Dolayısıyla o rüzgarda oranız buranız tutulabilir. Yani bunlara da dikkat etmek lazım. Mesela yağmurluk dediğin şey Evet. yazın falan sıcak havalarda Yaşlandırır adamı. mesela ıslanmayı önlemez. Tabii. Evet Aksine- yağmur damlaları vücuduna Değmez. değmez. Ama sen sırılsıklam olursun. Evet, içerse film hamamı çünkü. Tabii böyle poşete girmişsin. Tabii Tabii. fin hamamında O ıslanıyorsun. konuda çok iyi bir noktaya parmak bastınız. Yağmurluğun içi fileli olanını almak lazım. Ha. Evet. Yani içi böyle tamamen yağmurluk görüntüsünde muşamba olan versiyonlar dediğiniz iç terlemeye sebep olur. İçi fileli almanız lazım. Bu muhakkak. Fileli Ama yani olanlar da- filelerin fiyatlarını öğrenince de hani bu Yani evet tabii onlar da bir mont parasına olanları da gördüm ben. Tabii. Ama ucuza fileli de var yani. öyle mi bilmiyordum. Var. O fileler de mesela tabii ona çıplak tene giyilmiyor ama mesela benim de bir başka hastalığım. O elbiselerin içinde fileler oluyor ya. Evet. Onların bazıları beni kaşındırmaya başlıyor ve geçmiş olsun ben giyemiyorum. Ha. İşte böyle ipeksi olacak. Hassas tenime şey olmayacak. Ne yapayım öyle ne yapacak bir şey yok. Hassasın. Yani bunu niye anlatıyorum Bu izleyicilerimizden? konuda hassasım. Bir de ona da denesinler yani. Tamam. Bazen kaşındırıyor abi. Ve Kaşınıyorsanız mutlu oluyorsun. yalnız değilsiniz. Fuat Doman işte kaşınıyor. Peki. İlker Bey epey sormuyorsunuz. Var mı bu konuda merak ettiğiniz? İlker ruhunu Sizi teslim etti. sizi çok şey yapmayayım dedim. Giysileri Bu konuda. kurtardık. Kurtardık Evet. mı diyorsun? Botlar. Botlar. Evet. Şimdi zaten ben kışın scooter kullanıyorum. Bir ayakkabı giyiyorum sağlam ama Tamam. Tamam. nispeten daha korunaklı oluyor yani. Sorduysam sebebi var. Mümkünse takım elbise
altında ayakkabı değiştir bilmem ne yap odur budur falan yoksa hani motosiklet için yapılmış korumalı bileği tutan şeyler giymek tabii ki hayır demeyeceksiniz. Evet. Son zamanlarda çok moda olan son senelerde hepimizin de giydiği av, doğa, kamp malzemeleri, trekking. Bileği botlar. saran Ha, botlar evet, diyorsun. olur. Yani Ama burada biliyorsun benim takıntımı sen çok iyi bilirsin. eyvah doğru. Ya, Nedir? Botun tabanı Ya, Ya ne olacak? çok önemli. evet. Bilmiyorum Vibram son falan gelişmeleri mı? Sayın Dolayış'tan alacağız. Biz Şimdi mutlu şöyle. mesut gezer normal adımlarımızı atardık böyle şuursuzca. Sonra bir gün bu Han dedi yıllardır bütün bu motorlara ne lastik takacağım diye düşünüp duruyorsunuz. Evet. Giydiğiniz ayakkabının tabanından haberiniz yok. Şuursuz yürüyorsunuz diye bize fırça attıydı. Attım tabii. Tarihi geçti bu yani. Tabii ki. Abi bir Tuttu dakika. dedi ki yok 3D olacak, 4D olacak falan. Ben şey buldum. 4D taban ne demek? 4D. Dağda, daşta, dutan daban. Öyle bir şey değil mi? Ya Kore Kaplanı Kia Capital gibi bir şey bu. şimdi bu 5-6 sene oldu bu geyiği yaptığımız bizim. Hey Allah. Bir dakika Sayın Sirmen. Millet bayılacak. Ha. Karaköy'deki en büyük outdoor mağazasına giderseniz Evet. alt kat onun olduğu gibi bu tür ayakkabılara ayrılmış özel bir bölümdür. Evet. Orada ibretle ve dehşetle müşahede edeceksiniz ki Gördük. Hüseyin Gönül Paris, Fransa'da. Evet. Karaköy'de Münik'te epeydir. En var, az var. 2 senedir. Evet. Daban deneme Tabii zemini var. Var. Vaktası var. Var. Yani diyor ki vatandaş al diyor bu botu giy. Bak bakalım dabanı Tutuyor mu? tutuyor mu tutmuyor mu? Yani öyle Bu bir kişiye göre değişiyor mu yoksa? tabanların da sonuçta nasıl lastiklerde oluyor? İşte efendim ağır taşa gideceksin. İşte dayanıklı. O 4D. Dolayısıyla tutunurluğu o kadar iyi olmayabiliyor. Anladım. Ne yapıyorsun? Islakta kayma işi var. Yani birisi Rosso 3, birisi Rosso Corsa 2 gibi, falan gibi. yani bu konuda o kadar yalnız değilmişim ki. Paris'te ve Karaköy'de daban deneme baktaları ve Var zeminleri tabii yapıldı. ki. Bunlar yapıyor çünkü satacaklar onlar Evet, yani. tabii. O değil de bu. İşte şunun efendim şurada şusu var deyip Tabii. hop bir 50 euro daha geçirecekler. Bu geyik bitmez de. O konudaki şikayetim azaldı çünkü o ayakkabı firmaları da uyanlar. Heh. Çünkü yani ciddi kayıyorlar. Olabilir. Şöyle şimdi diyeceksin ki motosiklet kullanıyoruz arkadaşlar. Biz de ayak tabanının kaymasından bize ne? Evet. Abicim yağmur yağıyor, trafik durdu, ayağını bastın yere. Ya. O motoru neyle tutacaksın abi? Vış diye ayağın Şimdi kayarsa. Yamaha'nın yeni 3 tekerleklisi geliyor biliyorsunuz. Ha, güzel bir yere geldiniz. Piaggio'nun 3 tekerlekli bir scooter'ı var. MP3. Evet. Fransa'da çok satıyor. Harika. Satmasının sebebi de Evet. şu. Araba ehliyetiyle kullanılabiliyor. 300 cc'ye kadar. Doğru. Evet. Bunun benzeri küçük versiyon olarak Yamaha yapmıştı Tricity ile. Fakat Evet. Tricity'de Piaggio MP3'te olan durunca ön düzeni kilitleme, ayağı yere koymama sistemi yoktu. Evet. Şimdi bu sistemin de olduğu şeyi Yamaha'da yapıyor. Yamaha yaptı. Bunu Tricity örtün, 300. takıyorsun. Aynen öyle. Hiç yağmur, çamur Evet. yere değmeden Dokunmadan. Evet. istediğin yere gidebiliyorsun. En sondan bir önce gittiğim Milano fuarında İtalyan şehirlerine gitmiş olanlar bilirler. Scooter'lar o kadar sık park edilir ki Evet, park tamam. yönteminiz böyle önden çekmek öne Evet. kadar sonra üzerine binmek biçiminde gerçekleşiyor. Piaggio MP3 uzaktan kumandasına basıyorsunuz dit 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 diye geri gidip kendi yerine yerleşiyor. Yok ya. Valla. Allah Hasılı Allah. şimdi şeyde Bir o tane yoktur. Yok. Ona gerek yok ya. Bizde öyle bir Uğraşamam sistem yok. Şey, Olsun güzel ama. onu de yaparlar Black Music Karaköy'de. Yok o kadar iddialı değiliz. zaten. Yaparlar da o motor nereye gider? O Artık. bilir. Hasılı şimdi Yamaha'nın yeni Tricity'si gelecek 300 yeni X-Max motorlu. Onda da ayağınızı yere basmadan ayakta durma şeyi olacak. Kış için Belki en de sizin harika için çözümlerden motor biri. budur. Evet. Ama çoğu motorcu olan motorcular 3 tekerlekli şeyleri sevmediği için Ben çok seviyorum. ben de seviyorum. Nesini Motorcu seviyorsunuz? muyum bilemem. Çok kullanışlı. Yani Çok aptal görünüyor da onun için. Görünümü Yani öyle öyle ama evet, yani- tekerlekli sandalye Gibi görünüm veriyor. çok becerikli. İzlenim uyandırıyor bizler erkek motorcularda yersen. Yani. Demek ben yeteri kadar erkek olmadığım için çok memnunum. var mı sende? Yok ama kiraladım yurt dışında. Ha, ben de isteyerek kiralamadım. Normal scooter yoktu. Verdiler ama çok beğendim. Dönüşlerde mi daha iyi? Daha güvenli. Hatta zorladım. Islak parke taşta işte fren yaptım, gidonu çevirdim. Önü kaydı. Düşmedim. İki tekerleğin skuterın olsaydı yapışırdı yani. Evet, aynen öyle. Zaten öyle bir şey denemezdim orada. İlk başlarda kaldırıma yakın giderken korktum. Tabii ki orada kaldırımlar insani boyutlarda ve hep aynı
gidiyor Ha, yükseklik. o aletlerin en büyük problemi o değil mi? Tekerlerden biri başka bir... Evet, öyle bir his acaba olur mu dedim. Kaldırıma çarparsan Ee, sorun oluyor. yok, böyle Yoksa o çok- tekerler çatank size böyle kendini teraziyi Ha, yapıyor devam mu? ediyor yolunu tabii. Çatank yanlış bir şey bile. Tık bile değil. Hop çıkıyor, böyle gidebiliyorsun. Ama yeter ki Açı kenarıyla çok şey çarpma. olsa da yani Kenarıyla çarpma. hiçbir sıkıntı olmuyor. Onda bir stabilizasyon sistemi yok ama değil mi? Yok. Ama Yani şöyle şey ki gibi değil o. Gyroskopik bir şey Ya. yok. Hayır, Hayır. mekanik her şey. Hayır. Ve kırmızı ışıkta durduğunda da bir düğmesi var. Dokunduğun zaman o kilitleniyor. Normalde oynak olan şey. Ayaklarını Motorun üstüne yere tutabiliyorsun. koymadan durabiliyorsun. Giderken, çalışırken hemen o devre dışı 10 kalıyor. kilometreden sonra bırakıyor kilidi. Hatta fıt diye gidiyor. Onlar daha mı pahalı peki? Tabii. Herhalde. Bir de bakımları şu Yani şu Türkiye'de falan. ona göre Türkiye'de daha- 10.000 euro civarı. Bu noktada mesela Tristi 155 bayağı hakkı yenmiş bir seçenek. O mükemmel bir motor. Bazen bir aklımdan geçiyor. Şimdi benim motorun debriyajını yakınca Daytona'nın patronu Bülent Mamay abimizin var bir tane. Dedim ver şunu bana. Ben kendim gidiyorum eve ya veremem diye başladı gözyaşı dökmeye. Buradan da kendisine selam ediyorum. Tristi 155 fiyat kalite oranı olarak, dertsizlik olarak da çünkü onda o kadar karmaşık sistemler yok. Yok ya hiçbir Yani şey yok. kendini yani. kendine durmuyor Evet. falan ama ben kullandım. Vallahi Tabii tabii. yani çok şey- 170-180 kilo, 155 cc gücü de yeter. Bunun dışındaki bütün 3 tekerlekli seçeneklerin en büyükler ağırlar bir. Evet. Bu yeni gelen kaç cc olacak? 300 cc Oo, olacak ama o da müthiş. yine 200 küsur bir şey kilolar olacak. Yani ona göre kullanacaksın. İşte o sonuçta. önünü dik tutan zımbırtı ayrı bir komplikasyon. Yani ona bir şey olduğu zaman o da bir ayrı Ama bir dert. Japonlarda o tür şeyler Ha, pek bir yani şey yok. genelde çıkmıyor öyle sorunlar. Yani Tristi 155'te esnaf işi bir 3 tekerli makul bir Çok çözüm arttı son olabilir. dönemde fiyatı. İkinci el bir teniz bulun abi devam edin. Eğer istiyorsanız öyle bir şey. Evet. O da step turu yalnız sizin beğendiğiniz versiyon. Evet abi işte ona örtü. Evet. Bir de şey çok güzel oluyor. Mesela biraz hızlı gidip atlayıp zıplıyorsunuz ya bozuk şehir yollarında. tabii. Dizleriniz öndeki o geniş şeye dayanıyor. Çok güzel motorla şey sağlıyorsunuz. Ben çok bir süre kullandım. O çok geniş bir ön şeyi var, torpidosu var. Tabii dayama yeri var. Evet. Dizleriniz biraz öne kayarsanız o zıplama esnasında tık diye dayanıyor oraya Hoş ve bir şey mi o? Değil. şöyle sizi çok güzel kilitliyor şeyde. Ha, kilitliyor, anladım. Scooter'da Anladım, kitleyemezsiniz ya anladım, kendinizi anladım. böyle Doğru, bağımsız. doğru. Oraya tık diye Allah ne Tabii, oluyor falan diye ayaklarını böyle çok güzel dayayabiliyorsun. şey oluyor. Bir de frenler kombine o da güzel. İşte neyse o kombinin çözümü var biz onu. Black Ridge'da. Ha onu 40 diye kesiyor musunuz kombine şeyini? telini? Abi kombine istemiyorum. Ben kendim Bunlara yapabilirim. dıt koyun. Dıt. Dıt. Ha. Ne var? Arkadaşlar ne kullanırsanız kullanın kışın tamam mı? Ne olmazsa olmaz. Ha, bende yok mesela, çok memnunum. Ben de rahatım. Hiç, Ehtenir Hayret vardı bir bir şey. ara. hiç yani. Ne eklenir be. Ne olacak abicim kışın kullanıyorsan? Yani hasta ama kaşıntı var, üşüme var. Oradan o şey var. Elci kısıtmada Air Steel. bir sana lazım. Evet. Bana lazım. Bir bana lazım. Bakın. Evet, evet. Arkadaşlar bakın, bir ben sana ne kadar değil, önemli birçok bir insan. adamım ki bütün dünya motosiklet sektörü Ya bak, sadece bana çalışıyor. örnek sırf sen değilsin işte. Çok isteyeni var. Yıllardır gerek duymadan motora bineni var. Allah Allah ya abicim siz bunlara bakmayın. Alın. Elci kısıtma alın adam gibi bir tane. Bir kere benim olmayan elci kısıtma yüzünden bayağı hastanelik oldum. Ne diyeyim? Çünkü Fuat'ın elci kısıtmaları vardı. Kendisi park halinde elci kısıtmalarını açık unuttuğu için motorun işte aküsü zayıflamıştı. Tamam. Fuat Bey üstündeyken motorunu itmek zorunda kalmıştık. Karlı, soğuk bir havada. Böyle nefes alıp terliye yatak döşek hasta Hastane. oldum. Ha, Evet. elci kısıtma yüzünden. Allah Hem de belanı Fuat'ınkinden. boyun posun devrilsin. Yo öyle değil de elci kısıtma işte böyle. Hani gidersin çok güzel, ellerim ısındı ama motor yürümüyor. Oğlum bu Açık- senin açık- anlattığın şey yani Amazon'da kelebek, kanat çırpman kelebek de seni hasta ediyor o zaman. Bilmiyorum. Benim Yani bulduğum buradan kelebek. buraya varıyoruz maşallah. Küçük kelebek. Cereyan olur dikkat. Evet. Kur'an derde kalmayalım. Kur'an. Hayret bir şey ya. Elci kısıtma. Hocam yüzünden 55 hasta olmuş. dakikadır kayıttayız. Ki benim de değil. Düşün. Güzel. Onun için alerjim var. Bak Elci kısmı 55 kaşıntı dakikadır yapıyor bende. 55 dakikadır kayıttayız diyorum. Güzel diyor herif. Ne güzeli hocam bitir diyorum ya. Hakikaten ya. Ya tamam, Çok tamam, boş dur. konuştuk gene ya. Bir dakika. Şey kalmasın. Yetiştiremiyorsun sonra ya. Dur şimdi. Gece abi sabah 4'te yayına girdi herif ya. Evet. Kanal ayağa kalktı ya. Millet Ne oluyor? alarmlar çalıyor ne oluyor? Ne oluyor? Birisi yayına girdi diyor Emrah.
Bizi, oğlum Kaçak mı? bu kanal 180 bin kişiye haber gidiyor sen yayına girince. Sabah İyi, güzel. çın çın Dağıtıyoruz diye. Ya ne yapıyorsun lan? Oluyordu. Alarm alarm. Abi şimdi gündüz girsem birinin yerine gireceğim. Ben Ama- onları düşünüyorum. Sen merak etme. Biri de şey yazmış. Sabahın 4'ünde yayına girerseniz tabii izlemezsiniz. Gördün mü onu? Gördüm. İzlemiş işte. Halk yazmış. O saatte Birisi ayak de şey yazmış. Abi hala hazır değil mi? Yazmış. 2 saat 2'de 1 saate kadar hazır ya. Ya, Böyle bekliyor. Abi. Abi hakikaten senden ricam kaçırdın mı girme ya sabah 4'te. tamam, Size yazın. sabah 4 Perşembe başkasının yerine gireceğim. Cam İşte diye. hayır girmeyeceksin artık. Bir Yayına hafta değil, sekme. rüyaya gidiyorsun. Yeni yıl programıydı ya. Ha o öyleydi. Evet. Yani ben şeyi de anlamıyorum ya. Buyurun. Ne? Baba biz TRT'de mi çalışıyoruz? Bu izleyenler de TRT mi izliyorlar? Ne oluyor ya? Kaçta girerse girer canına yandım şey. Abi, Hayır, işte bir sistem abi, var. Bunun Bir tane için YouTube uyamıyor kanalından işte. bir şey geliyor bıt diye ya. Allah Abi, bir takım insanlar farklı notification seçenekleri var. Evet. Bazılarında çın ediyor mesela. Gece birdenbire Flu TV yayına bir şey Kimmiş o girdi. çınlatan? Bilmiyorum 50-60 bin kişi vardır herhalde. Allah yok öyle bir şey ya. Vallahi öyle saçma şey ya. Vallahi Nereden- öyle. Ne çınlıyor? Bak bir çan var kenarda. Evet tamam o çın o kadar biliyoruz canım. Ha, insan. onu işte yani notification'ın açma türleri var. Mail var. Hani istersen tamamen kapatabiliyorsun ya. Ne bu çalar saat gibi oraya mı bağlıyorsun abi? Hayatımda yani Sanırım bir takım insanlar ben bilmiyorum. kaç öyle. tane kanal izlediğimi ben de bilmiyorum. Notification falan almıyorum. Açınca çıkıyor benim kanalda. işte. Sen açmamışsın çünkü. Çana basmamışsın. Ha, basmıyorum zaten. Ne hangi basan hangi var birinin abi. çanıyla uğraşacaksın? Bak, basan ya? var. Şu an var ya bir YouTube kanalının en değerli özelliği Ay, abone ondan sayısı da değil. çok sıkıldım. O- Mesela o- tam mı? her açan demiyor. Please do not forget to subscribe and push the çan falan. Ya yeter be. Biz Biliyoruz demiyoruz ya. öyle bir şey. Ama YouTube ona bakıyor. Yani kanalın abone sayısının şeye oranı. Ay, Çana arkadaşlar, açan. Ne kadarı aktif, ne kadarı heyecanla bekliyor Evet. falan filan. Oh. Allah başka keder vermesin bize. Ne diyeyim ya. Çanım çaldı saat. Bak, yavaş 4'te. yavaş senin kümen oluşuyor. Elci kısıtma kullanan, çan sevmeyen, Evet. Değil mi? Uzun pardösü giyen, yiyen, örtü takmayan, evet, debriyaj yakan. debriyaj İlerlersek bir kişilik bir küme olarak. Şöyle. Arkadaşlar şu Devrim abi getirsenize elinizi. Şu bakın şurası. Kesişme noktası. Başka bir şey kaldı mı? Lastik. Zaten Lastik Bu arada. ulan ne kaldı mı? lastik bahar anlatmıştık geldi bu zaten. arada. Evet. Lastik zaten konuşmuştuk. Lastik konuştuk. Anlaş. Lastik havalarını inik olmamasına dikkat etmek lazım. Evet. Değil mi? Hem yağmurda Evet. hem de soğuk havalarda. Evet. Gerçi biraz indirirsek kışın daha iyi ısındığı yönünde bir şey var ama. Evet böyle bir Ne kadar biraz. karşı Ya çok görüşler var. yani full şeyine değil de 2.2 yerine 2 Olabilir. basıyorsak. Burada hani ezberden ziyade olay şu. Bazı insanlar hani yazın çok indiriyorlar. Kışın zaten asfalt soğuk, Evet. Evet. hava soğuk. Evet. Dolayısıyla birim lastik alınına düşen gücü arttırırsak, yani daha ufak bir yer lastiğin değerse Evet. orası daha çabuk ısınıyor. Ve Doğru. Çalışma derecesine daha çok çıkıyor gibi bir şey var. Yağmurda Anladım, özellikle bu böyle. Arttıkça lastiğin yere basan alanı gittikçe de hani daha çok yere aynı güç bineceği için daha az ısınır, daha Orada- çabuk soğur deniyor. Bu ama özellikle yağmurda. Temas noktası arttıkça daha fazla ısınmaz mı lastik tam tersine düşünceyle? Hava sıcaksa evet. Evet. Ama esasında o temas yüzeyi arttıkça bir de Soğuk Suyla asfaltta teması soğuyor mu? artıyor. Onun hem diyoruz. suyla, yaz içinde lastiği sıcaktan da koruman gerekiyor. Dolayısıyla daha geniş bir yer hem ısınıyor ama Evet. bütün o bu kadar yerin yapacağı işi şu kadar yaparsan orası çok fazla ısınıp Evet. bir anda vasfını kaybedebilir. Onun Yazın, içinde. yazın. Evet. Neyse bu konuda fizik Evet. sever Flu TV seyircileri muhakkak bize bir kusur bulacaklardır. Kesinlikle. O yüzden Biz ne aşağı yapsak olmayacak. yorum olarak yazabilirsiniz. Merkezci kuvvet. Evet, merkezcil, merkez kaç? Şüpheniz Doğru. varsa- Evet, aynen öyle. Bizi dinlemeyin. Fabrika ne diyorsa Evet. onu basın. Evet. Devam edin. Bir de kış işte. Hani her şey olabilir. Çamurudur, nemidir. Mesela sabahları yağmur yağmamış oluyor ama gene yollar nemli, Evet, kaygan. Tabii, o standart. Veya biz tabii İstanbul'dayız. Başka şehirlerde, soğuk şehirlerde Olabilir. buzlanma oluyor. Kara yani, buz dedikleri şey oluyor. Benden burada de bir olabiliyor. önerim. Buyurun. Bak çok ender rastlanacak Evet, bir şey. lütfen. Buyurun. 500 metreye bile gidecek olsanız yanınıza yağmurluk alın. Bir kere bir yakalandım. Tabii. Tabii Donuma kadar hocam. Ya, yağmurluk, ahtapot, lastik tamir kiti,
Her motosiklette olması Ahtapot gereken muymuş? Ahtapot, örümcek. şey ya, bagaj. Esnek Bagaj fileler var. ahtapot. Evet. Ve benzin pompası. Evet, benzin pompası da. Hakeza skuterlarda zaten iş kolay yani. Serinin altında çoğunda bayağı ciddi yer var. Motosiklette de abici arkaya çantamı takarsınız küçük. Ne yaparsınız yapın. Onlar oluyor. Yani yağmurluk olacak abi motosiklet. Ahtapot niye lazım? Oo. Yani bana yeterince iyi bir ahtapot konuda- verin, size dünyayı taşıyayım. Bu konuda anım var. Buyurunuz efendim. Şimdi bundan yaklaşık 6-7 sene evvel aynı scooter'ı kullanıyorum. O zaman kış lastiklerim de yok. İşlen city griplerim var scooter'da. Kar yağdı İstanbul'a. Ama ben umursamıyorum. Gayet de güzel gidiyor motor. İşe gittim, işten dönüyorum. Yıldız yokuşunu çıktım. Boğaz Köprüsü'ne Evet. çapan sapa polis arabası böyle kapatmış. Böyle duruyor. Hadi. Hiç anlam veremedim. Allah Allah nasıl yani falan. Ana yol kapalı yani. Ama ben kenardan böyle sıyrıldım polis arabasına. Kimse bana ses etmedi. Döndüm çok güzel. Yıldız'dan köprüye bağlanmaya gidiyorum. Polis arabası spin mi atmış? Ne olmuş? Yok, Yok, yolu kapatmış. yol kapatmış. Ama bir bilgilendirme yok. Hiç aklıma gelmedi. Ben böyle gel güzel 80-90 gidiyorum. Bir anda meğer buz tutmuş şey. Ha. Oradaki Viyadüğün viyadük. üstü. Viyadüğün üstü buz tutmuş. Ben gayet güzel kaya kaya gidiyorum şeyde. Ondan sonra bir baktım arkaya bir şey olmadı çünkü o kadar buz tutmuş ki Kayıyorsun. kayıyor yani. Motorun üstünde örtüsü var. O örtü olduğu halde hiçbir güvenlik problemi oluşmadı. Gayet güzel şeyin üstüne düştüm. Bende de bir şey yok. Fakat bir baktım çanta arkada orada duruyor. Arkadaki tapkes çıkmış yerinden. Evet. Kopmuş yani. Fakat tapkes sağlam. Altındaki vida Evet. kopmuş. Şimdi Nasıl taşıyacağım? onu oraya koydum. Nasıl taşıyacağım? Ha? Ya bacağın Sen şey arasında. Here comes the ahtapot. Ya Şey atacağım. diyorsun, ahtapot dediğin aslında lastik. Lastik Evet, evet. ağ ya. Lastik ağ. Ya atacağım Kancalı ya başka ağ. bir şey yapacağım. Fakat ahtapotum yoktu. Nasıl taşıyacağım? Bacağımın arasına girmiyor benimkisi büyük versiyon. Dedim ki burada mı bıraksam? Ama yazık top case'im. Yazık yani. tabii Kocaman yazık. top case. Neyse ki İlker gibi yanımda yağmurluğum vardı. Yağmurluğun kollarını açtım. Onu büyük bir çarşaf haline Bak getirdim. mesela. Top case'i yerine koyup arkadan yolcu kollarına bağladım, düğüm attım. Böyle şöyle oldu yani. Şöyle arkadan sarılmış gibi oldu kollarıyla. O şekilde getirdim. Dolayısıyla Kutluyoruz. şu İyi bir kadarlık bir yaklaşım. ahtapot bu tür kazasal durumlarda işinize Bu ahtapot yarayabilir. nereden alınır? Her yerde var. Her yerde var abi. Her yerde Örümcek de denmiyor mu buna? var. Örümcek de deniyor. Evet. Ahtapot da deniyor. Çok kollu Evet. bir şey. Mesela gözlük takıyorsun. Hı hı. Kışın yağmurda Benim ne oluyor? vizörüm daima bir parmak açıktır abi. Neden Şöyle- bahsediyorsun? Şöyle Seyirciler olarak biz de dinlemek hemen istiyoruz. efendim. Hemen mutlu olun. Kask camlarının bazılarının içine ikinci bir katman takılabiliyor. Evet. Ve bu buğulanmayı Oldukça Önlüyor. önler. En büyük Ama problem gözlüklüysen şöyle bir küçük sorun var. gözlüğün buğulanıyor. Gözün buğulanıyor. Heh, onun için hafif Onu yazacağım hava abicim. Küçük küçük açacaksın. Bitti. en büyük problem soğuk havalarda kask camının buğulanması. Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi de bu pinlock adı verilen aslında plastik ikinci bir katman, kenarları silikonlu camın içine takılıyor ve bu arada hava kaldığı için cam buğulanmıyor. Özellikle gözlüksüz sürücüler için olabilir. bulunmaz bir nimet. Şey yaramıyor mu? Spreyler vardır. Spreyler Ya yarar da ama abi o sprey bir gün yarıyor. Ertesi günü başlıyor biraz şey olur. böyle yamulma yani falan. interkom, diz örtüsü ve pinlock benim için kış şeylerinin 3 Bir tanesi. dakika, İstanbul'da- interkom niye kış için geliyor? Hayır yani motosiklet hayatım boyunca Ha, en kesinlikle. faydalı bulduğum 3 şeyden 3'ü. Telefona nasıl bakıyorsunuz? Benimki açık abi. Alo diyorum. Başlıyor çalışmıyor. Kulağınıza nasıl şey yapıyorsunuz? yani wireless onlar Intercom'la. bağlantılı. Interkomla. Kimisi sesle, kimisi de dokununca Interkom bağlı telefon. interkomla yani. Intercom yani şey değil çünkü normal Yani kulaklık takamazsın. kaslarımızda kulaklıklar var. Normal kulaklık takamıyorsun ya kulağına bak. Şöyle, Takan var. kaskta şey var. Takan da var ama Takan biz var. yani takmıyoruz. Ya da kurye işi şuraya sıkıştırarak alo efendim falan diyerek şuraya Ben sıkıştırmak şeyin mümkün. içinde interkom kullanmıyorum. Interkomsuz yaşayamıyoruz. Şeyden telefonuma bakmıyorum. Çalıyor, durunca açıp bakıyor. Şimdi 2-3 senedir Avrupa scooterlarında fuarlara gittiğim zaman görüyorum. Evet. Onlar buraya gelmediği için burada görmüyoruz. Evet. Bütün ekranlar özellikle Güney Kore, Uzak Doğu scooterlarında Tabii, tabii. bütün ekranlar Bilmem Bluetooth ne. her şey geliyor böyle. Bütün ekranı orada Apple CarPlay gibi görüyoruz. İşte şu arıyor, bu arıyor. Cevap vereyim mi? Ve Aslında o da doğru şuradan- değil ya. o Aynı kadar fikirdeyim. Seyretmek değil de kimin aradığını görmek ve ona Evet. göre cevap vermek Abi, pratik bir şey tabii. Interkoma bağlıyorsun telefonunu. Telefon genelde benim namına calling işte. Ha, Mustafa evet, Seven is calling you falan diyor. Orhan Katan Ya calling you. basıyorsun meşgule alıyorsun ya da alo diyorsun. Bu intercom her kaska uyan bir şey mi? Evet. Uyar. Universal şeyler. Pinlock ne?
Pinlock bir plastik Camın katman. içine Ha, o konan şey. Ben 3 şey saydım. Pin lock, intercom. Intercom bir de diz örtüsü. Diz örtüsü. Evet, kış için. Hemen bunları edineceğim. Intercomlar pahalı mı? Intercomlar iyisi pahalı ama müzik karşında dinleyebilirsin, oradaki- telefonla konuşabilirsin. İstersen navigasyon cihazını da bağlayabilirsin. O işte sağa dön, evet. sola dön diyebilir. Intercom'un pili mi var? Nasıl oluyor? Şarj Şarj ediyor. Şarj ediyorsan şuranda takılı bir şey düşün. her şeyi kulağınıza söylüyor. Aslında o çok güzel söylüyor. Fakat bizim şehirlerimizde düzensizlik diz boyu olduğu için diyor ki işte Güngören Sokak'tan sağa dönerek oradan ikinci sol olan Ahmet Sokak'tan sola dönünüz diyor. Tabii uygar bir memlekette her köşede sokak ismi yazdığı için siz onları arıyorsunuz. Fakat bizde apartmanların üst köşesinde bir yerlere yapıştırıldığından Veya hiç ulan ben neredeyim olmadığından. diye en sonunda cep telefonu çıkararak tekrar bakarak Bir de İstanbul'da bitmeyen bir inşaat olayı var. Ona rağmen Evet. eskiye göre yollarda Tabii, tabii. daha az toz ve çamur var. Var, doğru, Eskiden doğru. bir de kötü havalarda kışın bir de çamurla uğraşırdık eskiden. Şimdi de öyle yerler çok var. Var. Ama işte o camdaki çamuru silmek mesela bazı eldivenlerin Ha, şu evet. sol işaret Evet, şöyle, parmağında şöyle. falan böyle bir hafif silecek gibi bir şey vardır. Evet. Onunla bıt bıt camını silersin ya da işte kimileri bir yerde onun için bir şey tutar. Geçen gün Aradaki cam Berna Bey'i de siler. gördüm. Eski silecek Iris için Tabii. gönderdiği. Berna takmış. Bey cam temizliği konusunda çok titizdir. Çeşitli fısfısları, farklı mezleri bizi de sağ olsun seyahatlerde İklim temizler. konusunda da biliyorsun. Artık değişti. Bisiklete başladı. Yaz kış yüzlerce kilometre bisiklete bindiği için Evet. yarı çıplak bindikleri için bisiklete sadece ip incecik bir şeyle Evet. havaya olan hassaslığı kalmadı. Diyorsun. Tabii. Motosikletle bir gidin bakalım. Yo kalmadı. Peki. Bu arkadaşımız ilk Alpler seyahatinde tek kişi gittiğinde 3 çanta artı başka bir çanta. Hani 2 takım, 2 bot falan böyle kışlık, yazlık her şeyini Evet. çiziyle git çıkarmış. İklim değişikliklerine Şimdi- karşı. Tek montla dolaşıyor. Kışın şöyle bir önemli nokta var. Özellikle yağmur, çamur olduğunda malum ne azalıyor abi? Aslında- Tutuştan başlayalım. Evet, Aslında başlayalım. tutuş Lastiğin düşündüğümüzün iyiyse, tersine. basıncın iyiyse sırf ıslak diye Düşündüğümüzün tersine. azalmıyor. Ülkemiz tozlu bir ülke olduğu için genelde. Kışın ülkenin tozu temizleniyor abi. Çünkü asfalt. İşte iyice yıkanmış bol yağmurdan sonra. Ha, oraya geleceğim zaten. Yandaki tepe asfalta akmamışsa. Evet. Asfalt genelde şaşırtıcı bir biçimde daha iyi yol tutabiliyor. Ama yağmur yeni yağmaya başlamışsa işte o birikmiş tozlar Evet. ölümcül bir yağ oluşturuyor. Bir, buna dikkat edeceğiz. İki, yol ne kadar iyi tutarsa tutsun, ne kadar yıkanmış olursa olsun mazgal, yol çizgisi gibi şeyler suda kaybediyor. Evet. Artı bir de çatlamış asfaltı tamir ettikleri Evet, o- zift çizgileri Evet, o parlak zifler. çok kayar. Çok güzel kayar Çok bunlar. çok kayar. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi yağmurda gitmeniz genel sırrı şu. Öyle. Trafiğe Evet, doğru. bakarak, Tabii ki. öngörerek daha yavaş Evet, haline son ana getirmek. bırakmadan. Kışın kullanalım, kullanmaya önlemlerimizi alıp ama gerekirse de kullanmayalım abi. İlker Geçen Bey- gün Sabah 7'de yattım diyorum ama adamlar Evet. kaç abi? Ne? Geçen gün. Poyraz fırtınasında köprüdeydim. Oo. Evet. Otobüsün ama arkasına. arabayla. Ha, neyse. Ya arabayı sallıyordu. Tabii, Ha, tabii. Arabayı da Arabayı sallıyordu, köprüyü de sallıyordu. Motorlar minibüs ve İşte- otobüsleri siper etmişlerdi. Evet. Zar zor gidiyorlar. Tabii. Acayip Onlar ya. olmasa gidemez. Tabii tabii. Peki. Kesin Güzel. uçar. Ben uçtuydum bir kere. Ha. Yani en sağ şeritten sol şeride doğru 2 lastiğim böyle gayet güzel kaydı. Bir yağmurlu lodos fırtınasında. Şansa arabalar yani yol müsaitti. Çünkü yatarsanız o zaman lastiğin tutuşu yani iyice kayıyor. Vücudumu rüzgara çıkarıp motoru dik tutmaya çalıştım. Ama gene de kayıyordu. Ben de sonuçta bir adama rica ettim. Bir jipin yanında böyle yavaş yavaş hani beni bırakmayın gidi geçelim diye. Birçok evet yani 2-3 tane kurye arkadaşlar Evet. onların bir de o örtüleri falan olunca Daha çok da- daha fazla etkileniyorlar. Tabii. Sağdaki birkaç zavallı kurye arkadaşlar bariyerlere kollarını takmış böyle duruyorlar. Aa, uçmamak için. Evet. İşte burada çıkma, geçme Tabii orada seçeneklerini yapma. değerlendirmek lazım. Rüzgar esiyor. Evet. Düşük hızla mı geçmek daha iyi? Yoksa belli Ben bir ne zaman tutup daha şeyi fazla gaz tutturarak mı versem geçmek daha lazım? çok işe yarıyor. Kesinlikle belli bir hızın üstünde olmak Tabii. lazım. Ya yavaşlayınca Çok daha yavaş iyi değil. olmuyor rüzgar. Hayır yani. olmuyor. Deli gibi Değil tabii ki. Değil. Ama Ama yani normal tutuş hızda. olması lazım Evet yani. tutuş olması lazım. Lastiklerin o gyroskopik Oo. merkezcil Ya motor- nokta nokta kuvveti yaratıp motorun dengesine Evet. yardımcı olduğu Evet, yani onu yarattığı hızda Yani olmak rüzgarı lazım. yenecek kadar, Evet. derdimi anlatacak kadar. Rüzgarı Bir de- yenecek kadar.
Tork çizgisine motoru gideceksin. abi. yatırmaktan ziyade Evet. birçok konuda esasında bu önemli. Vücudu rüzgar tarafına yatırmak. Motoru Evet. yatırmadan Evet, çok daha etkili. Karşı ağırlık yapıyorsun. Evet. Motosikletin çoğu eyleminde yaptığımız gibi aslında. Evet. Yapmamız, Yapmamız gerektirebileceği gibi. Onunla ilgili de birkaç sorular var esasında. Sürüş tekniğiyle ilgili. Bir dahaki Oraya programda geleceğiz, bunu oraya gelince geleceğiz. anlatırız. Ne dersiniz? Kışla ilgili bir eksiğimiz kaldı mı? Varsa bir dahaki Kalsa da programa önümüz sorularla bahar. şey yapabiliriz. Evet. Önümüz bahar. Daha dur bakalım. Allah büyük. Evet. Peki. Çok Peki teşekkür efendim, çok ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere yaşlılar. Görüşmek üzere. Kanalın dibinden hoşça kalın. Yaşarsak buradayız. Amin. Alemde meşhur son sözler. Güvenli Sürüş Akademisi'nde